Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Şöyle ince bir ipim var. Şöyle göstereyim. İpim 100 gram, 330 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle iki model üzerinden anlatacağım. 2, 4, 6, 8, 9 bir model için şöyle 2, 4, 6, 8, 9 da bir model için şöyle ayırdım. Devamında 4 ilmek ekliyorum. Şu şekilde 4 ilmek ekledim. 9, 9, 18, 4 ilmek daha ekledim. Toplamda 22 ilmeğim var şişimde. 22 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Onun için zemin hazırlamak için şöyle bir sıra düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ön yüzüne geçmek için bir sıra düz örüyorum. Ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Model oldukça kolay, güzel bir model. Evet. Şöyle. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 5 ilmek düz ördüm. 3, 4, 5. Bakın şu kesme işleminden sonra 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra sağa doğru keseceğim. Eğer siz bu taraftan şöyle girip örebiliyorsanız ilmekleri çevirmenize gerek yok. Ben o şekilde zorlandığım için ilmeklerimi öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım. Şu şekilde ördüm. Daha sonra 2 ilmeği sağa doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında 5 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi sağa doğru 2 ilmeğimizi keseceğiz. İkisini bir düz ördüm. Sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Kenarda bir ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıra başında bir ilmek düzle başlamıştık. Sıra sonunda da yine aynı bir ilmek düzle bitirdim. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz.
Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 2 tane düz örüyoruz. Bir, bu ajurlu olan ilmeğimi de düz olarak ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Bakın şu kesme yaptığımız işlem. Bu ve arkasındaki ilmeği de aldım. Yine sola doğru düz örerek kestim. Şimdi 3 düz örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra şu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ve ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Bu ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek daha sonra tekrar artırma yaptım. Kesme işlemi yine sola doğru 2 ilmeğimi kestim. 3 ilmek düz. Sağa doğru keselim. 3 ilmek düzden sonra sağa doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım, artırma yaptım. Sıra sonunda 2 düz bir de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine ilmeklerimizin hepsini ters örerek devam ediyoruz. Şu şekilde ters örerek devam edelim. Modelin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm şimdi. Yine bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi ortada bir ilmeğimiz kaldı. Sağa doğru kesme işlemi. İlmeğimi kaydırdım. Bu arada hemen düzeltiyorum. Sizin de başınıza gelebilir. Şu şekilde hemen düzeltiyoruz. Daha sonra ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Ve düz ördüm. Kestim yani. Bir ilmek artırdım. 1, 2, 3. Burada ajur yapacaktık, pardon. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma, bir düz, bir artırma, bir düz. Bir de son olarak artırma yaptım. Sola doğru kesme işlemi yaptım. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptım bu sırada. Ortada pardon bir ilmek düz ördüm. Şimdi sağa doğru 2 ilmeğim yönünü değiştirdim ve kestim. Bir ilmek artırma yaptım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Kenarlarda yarım dilim, ortalar tam olacak. Bakın şöyle. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada farklı bir işlem yapmadığım için biraz hızlı örüyorum şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Pardon, düz dedim, ters öreceğiz. Bazen biz de şöyle anlatırken şaşırıyoruz. Arka yüzünde zaten başta da dediğim gibi farklı işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi her zaman ters olarak örüyoruz arka yüzünde. Sıramı tamamladım. Geldim ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm kenarda. Şu kestiğim bakın üçgenin tepesinde 3 tane ilmeğim kaldı. Bunun ikisini sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Burada artırma yapmıyoruz bu sırada. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tepenin başında 2 ilmeğimiz kaldı. Şu üçgenin tepesinde 2 ilmeğimiz kaldı. Sadece sola doğru kestim. Sağa doğru kesmedik.
Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek ördüm. Kestiğimiz ilmeğe geldik yine. İkisini bir aldım. Kesme işlemi yaptım. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. Üçgenin tepesinde 2 ilmeğimiz kaldı. Devamındaki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli burada bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Arka yüzünde yine ters örüyoruz. İkinci model kurulumunda modeli kaydıracağız aralara. Şu ajurlu yere düz öreceğiz. Düzün tepesine de ajurları yerleştireceğiz. Dikkat ederseniz model çok kolay. Ama ilk kurarken biraz dikkat edin. Model tam kurulduktan sonra gayet rahat ve şaşırmadan örebilirsiniz. İlk iki modeli kurun. Ondan sonra zaten model kendiliğinden akıcı bir şekilde geliyor. Ve de örmesi çok zevkli. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bakın modeli kurduk. Şimdi bu ajurlu yeri şuraya kaydıracağız. Burayı da düz örerek kapatacağız. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3. Şu ilmek, bakın şu kestiğim ilmeği önündekiyle beraber aldım. Yerlerini değiştirdim. Yine sağa doğru kesme işlemi yaptım. Burada. Arada bir artırma yaptım. Bu üçgenin tepesinde bak tam ortaya denk gelecek yerde bir artırma yaptık. Şimdi sola doğru 2 ilmeğimizi kestik. Devamında 5 ilmek düz. 5 ilmek düz ördüm. Şu 2 ilmeğimin yerini değiştireceğim. Bakın şu kestiğim ilmek, şu diğerinden yer değiştirdim ve düz örerek kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimi de sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında 1, 2 ilmek şimdi düz ördüm. Azaltıyoruz buradaki düz ilmeğimizi. Sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kestik. Düz örerek şu şekilde yaptım ben. Ajurlu kısma geldim. Önce bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Devamında bir tane daha artırma yaptım. Daha sonra sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi. 1, 2, 3 ilmek kaldı şimdi bu dilimin ortasında. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. 3 düz ilmekten sonra 2 ilmeğimizi sağa doğru kestik. Bir ilmek doladım, artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 1, 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzündeyiz. Yine bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz.
Modelin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıranın başında kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimi yine kesiyorum. İkisini bir aldım. Sağa doğru kestim. Bir ilmek doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğimi kestim. Şu kestiğim ilmeğe gelene kadar bakın 1, 2, 3, 4 tane artırma yaptım burada. Ortada bir düz ilmek. Sıradaki iki ilmeğimiz yine keseceğimiz ilmekler. İkisini bir aldım ve sağa doğru kestim. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Son kez artırma yaptım. Devamındaki iki ilmeğimi kesme işlemi yaptım. Kenarda bir düz ilmek ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şu şekilde ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelin yine arka yüzündeyiz. İlmeklerimizin hepsini ters örerek devam ediyoruz. 1, 2, 3 diye şöyle, yani sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Sıramı tamamladım şu şekilde. Şimdi modelin yine ön yüzündeyiz. Burada kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2. Burada kesme işlemi yapmıyorum. Sıra başında ortadaki ajurlu olan, bak ajur yaptığım ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Burada yapacağımız işlem şu üçgenin tepesini kapatacağız. Geldim buraya. Buraya kadar düz ördük bakın. Şuradaki 3 ilmeğe geldik. İkisini bir yine sola doğru kestim. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle şu üçgenin tepesinde 2 ilmeğimiz kaldı. Yine devamındaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modeli tamamladık arkadaşlar. Yani kaydırarak da kurduk. Bundan sonraki yapacağımız işlem birinci sırada, yani başta ne yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Arka yüzünde de ilmeklerimin hepsini yine ters örerek devam ediyorum. Modeli tamamlıyoruz bu şekilde. Bakın. Daha sonra da şuradan birinci sıradan başlayacağız örmeye. Model böyle devam ediyor. Bir parçada daha önce yapmıştım. Onu size göstereyim hemen. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bakın. Nasıl güzel görünüyor değil mi? Şöyle küçük parçada model tam kendini göstermiyor ama biraz daha büyük ördüğümüzde harika bir görüntüsü var. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın koyu renk zeminde de daha güzel gösterdi model kendini. Bunda da şöyle 3 kat iple başladım. İlmeklerimi aldım yani. Şöyle bir görüntümüz oldu. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Ön yüzden de şöyle kabarık kabarık görünen harika bir model. Şöyle göstereyim. Kabarıklığı oradan hissedebilirsiniz. İpim de ince olduğu için gayet güzel, zarif oldu model. Kendini gösterdi. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Sadece etek uçlarına da kullanabilirsiniz bu modeli. Tamamını devam ettirmenize de gerek yok, yani öyle de kullanabilirsiniz. Şöyle bir dilimini uygulayarak etek uçlarında da kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Her türlü ipe de uyum sağlayacak güzel, kolay. Dediğim gibi ilk başta dikkatli kurarsanız modeli olduğu gibi gidiyor. Yani model akıcı ve güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.